Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen çiçek poğaça tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık sütü ekledikten sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1 bardak kadar un ekledim. Unu homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra üzerini kapatıp bir 10 dakika kadar ön mayalama yapıyorum. On dakika kadar dinlendirdim. Çok güzel bir şekilde maya aktifleşti. 1 bardak sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Yumurta hakkını kullanmıyorum ama isteğe bağlı olarak 2 adet yumurta hakkı kullanabilirsiniz. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar daha un ekledim. 1 tatlı kaşığı tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Bu tarif için toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumuzun oldukça yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur olması gerekiyor. Çok fazla un eklemesi yapmamak için hamur toparladıktan sonra yaklaşık 100 gram kadar tereyağı ekliyorum. İsterseniz 50 gram da kullanabilirsiniz veya 2 yemek kaşığı sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Tamamen lezzet arttırıyor. O yüzden ben biraz fazla kullandım. Tereyağı ile yoğurduğunuz zaman bir süre sonra elinizi bırakacaktır. Eğer elinizi bırakmıyorsa 1 yemek kaşığı kadar un serpiştirip hamuru toparlayabilirsiniz. Hamuru iyice yoğurdum. Üzerini kapatıyorum. 1 saat kadar hamuru mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamuru yaklaşık 1 saat kadar sıcak ortamda mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldım. Eğer bu işlemi yapmazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamur toparladım. Hamur kartı ile 6 eşit parçaya bölüyorum. İsterseniz daha küçük çiçek poğaça da yapabilirsiniz. Ben biraz büyük yaptım. 6'ya bölüyorum. Daha sonra bezeliyorum. Her bir bezeyi tekrardan 6'ya bölerek çiçeklerimi hazırlıyorum. Videoyu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Her bir bezeyi 6'ya bölüyorum. Daha sonra küçük ceviz büyüklüğünde bezeler elde ediyorum.
Hepsini hazırladıktan sonra çiçek deseni veriyorum. Bir tane ortaya, 5 tane de etrafına koyuyorum. Kabarmaya başladıktan sonra çiçek desenini zaten kendiliğinden oluşuyor. Bezeleri hazırladım. Tepsiye yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştirdikten sonra en az bir 20-25 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. ...25 dakika kadar soğuk fırında tepsi mayasını yaptım. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine çok az süt karıştırdım. Daha sürülebilir bir kıvama gelmesi için. Yumurta sarısını sürdükten sonra ortasına kavrulmuş susam serpiyorum. Biraz bol bol kullandım. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar çiçek poğaçalarımı pişiriyorum. Çiçek poğaçalarım fırından çıktı. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.